Merhaba arkadaşlar, yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte mantar takı tutacağı yapacağız. Gerekenler 3 numara tığya ihtiyacımız var. Makas, iğne ve 4 adet rengi ihtiyacımız var. Kahverengi, yeşil, beyaz ve kırmızı. Hemen videoma geçebiliriz. Mantarın başını yaparak başlıyoruz arkadaşlar. İlk önce bir sihirli halkaya ihtiyacımız var. Sihirli halka yapıyoruz. Ardından sihirli halkamızın içerisine 6 adet sık iğne yapıyoruz. Altı adet sık iğnemi yaptım. Sihirli halkamı sıkıyorum. Birinci sıramın sonuna geldim arkadaşlar. Sihirli halkamın içine 6 adet sık iğne yaptım. Şimdi ise buraya batıp kayma dikiş yapıyorum. Ardından ikinci sıraya geçiyorum. İkinci sırada ise her ilmeğime artış yapıyorum. Yani her ilmeğime 2 adet sık iğne yapıyorum. İkinci sıramın sonuna geldim arkadaşlar. Birinci sıramda 6 sık iğnem vardı. İkinci sırada artış yaptığım için 12 ilmeğim var. 12 sık iğne yaptım yani. Şimdi ise 3. sıraya geçiyorum. Bir kayma dikiş yaparak 3. sıraya geçeceğiz. Her sıranın sonunda bir kayma dikiş yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi sık iğne, diğer ilmeğimi arttırma. Yani şöyle bir ilmeğime 1 adet sık iğne, diğer ilmeğe ise 2 adet sık iğne arttırma yapıyoruz. Aynı yere tekrardan. Üçüncü sıramın sonuna geldim arkadaşlar. Bir kayma dikiş yapıyorum. Şimdi ise 4. sırama geçtim. 3. sıramda 18 ilmeğim oldu. 4. sıramda ise sık iğne, arttırma, sık iğne, ardından aynı şekilde sık iğne, arttırma, sık iğne yapacağım. Bu işlemi 6 kez tekrarlayacağım. Şöyle sık iğne, arttırma, aynı yere 2 kez, ardından sık iğne. Bu oldu 1. Bunu 6 kez tekrarlayacağız. Sık iğne, arttırma, sık iğne. 2, 4 kez tekrarlayıp bitirip geliyorum. 4. sıramın sonuna geldim arkadaşlar. 24 ilmeğim oluştu. Kayma dikiş yapıyorum. Ardından 5. sırama geçiyorum. 5. sıramda ise 3 sık iğne, 1 arttırma. Bu işlemi aynı şekilde 6 kez tekrarlayacağız. 1 sık iğne, ardından 1 sık iğne daha, 1 sık iğne daha, 3 sık iğne, 4. ilmeğimi arttırma. Bir kez tekrarladım. Şimdi 5 kez daha tekrarlayıp 5. sıramda bitireceğim. 5. sıramda ise 30 adet sık iğnem olacak. 5. sıramın sonuna geldik arkadaşlar. 30 ilmeğim oluştu. Şimdi ise 6. sıramı geçmeden size söylemek istediklerim var. Ben bu yaptıklarımı arkadaşlar açıklama kısmında hepsini yazıyorum. Mantarın başı, gövdesi, altı gibi. Hepsinde ne yaptığımı sıra 1, sıra 2 şeklinde yazıyorum. Ve çoğu videomda bunu bulabilirsiniz açıklama kısmında. Burada kaçırdığınız bir şey olursa veya video izledikten sonra oraya bakmak isterseniz bakabilirsiniz. Ayrıca videomu beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı, kanalıma abone değilseniz abone olup bana destek olabilirsiniz. Şimdi ise 6. sırama geldik. 6. sıramda kayma dikiş yaptım başlamadan. 2 sık iğne, 1 arttırma, 2 sık iğne yapacağım. Ve bu işlemi 4 kez tekrarlayacağım. Çarpı 6 olarak geçiyor. 1 sık iğne, ardından 1 sık iğne daha, 2 arttırma,
Bir sık iğne. Bir sık iğne daha. Ve bir yaptım. Şimdi bundan 5 kez daha yapacağım. 6. sıramda bitecek. 6. sıramın sonuna geldim arkadaşlar. 6. sıramda ise 36 sık iğnem oldu. Kayma dikiş yapıyorum ve 7. sıraya geçiyorum. 7. sıra ise sık iğneden ibaret 36 adet sık iğne yapacağım. Ve mantarımın başı bitecek. Yedinci sıramın sonuna geldim arkadaşlar. Bir kayma dikiş yaparak bitiriyorum. Şimdi ise ipimizi biraz uzun bırakıp keseceğiz. İpimizi buradan çıkartacağız. Şimdi ise mantarımızın gövdesine geçtik arkadaşlar. Bir sihirli halka yaparak başlıyorum. Sihirli halkamın içerisine 6 adet sık iğne yapıyorum. Alt adet sık iğne yaptım. Birinci sıram bitti. İkinci sıramda ise her ilmeğe arttırma yapacağım. Birinci sıramda 6 sık iğnem, diğer sıramda, ikinci sıramda ise 12 ilmeğim olacak. Kayma dikiş yapıyoruz her sıranın sonunda. Şimdi ise her ilmeğime arttırma yapıyorum. Her ilmeğe 2 adet sık iğne yapıyorum. İkinci sıramın sonuna geldim. 12 ilmeğim oldu. Bir kayma dikiş yapıyorum. Üçüncü sırama geçiyorum. Üçüncü sırada sık iğne arttırma yapacağız. 6 kez tekrarlayacağız. Üçüncü sıramda 18 adet olacak. 18 sık iğnem olacak. Sık iğne, diğer ilmeğimi arttırma. Bu 1 oldu. 6 kez bunu tekrarlayacağız. Üçüncü sıramın sonuna geldim arkadaşlar. 18 sık iğne yapmış oldum. Şimdi ise bir kayma dikiş yapıyorum. Dördüncü sıramda sadece sık iğne yapacağız. Ama arka tek tarafa yapacağız. Şimdi burada görmüş olduğunuz 2 ilmeğimiz var. 2 ipimiz var. Tamam mı? Sadece arka tarafa batacağız. Şuradaki arka tarafa. Şöyle. Arka tarafa batıp oraya sık iğne yapıyoruz. Aynı şekilde diğer ilmeği sadece arka tarafa batıp sık iğne yapıyoruz. Arka tarafa batıp sık iğne 18 adet olacak aynı şekilde sıra sonuna kadar yapacağız. Bir arttırma falan yok. Dördüncü sıranın sonuna geldim arkadaşlar. Şöyle görünüyor. Arka tek tarafına yapa yapa 18 ilmek yaptım. 18 sık iğne yaptım. Şimdi ise bir kayma dikiş yapıyorum. 2 ilmeğimi alarak bir kayma dikiş yaptım. Ardından 5. sırama geçeceğim. 5. sıra ise iki tarafını da alarak sadece sık iğne yapacağım. Aynı şekilde 18 adet olacak. Bir arttırma olmayacak. Beşinci sıramın sonuna geldim arkadaşlar. Sadece sık iğne yaptım. 2 ipi de alarak.
Şimdi bir kayma dikiş yapıp 6. sırama geçeceğim. 6. sıramda ise 7 adet sık iğne, bir azalma yapacağım. Bunu 2 kez tekrarlayacağım. 7 adet sık iğne, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 olduğuna emin olalım. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet. 7 sık iğne yaptım ve azalma yapacağız. Azalma, bir ilmeğimden ip alıyorum. Ardındaki ilmekten de ip alıyorum ve üçünü birden çekiyorum. Bunu 2 kez tekrarlayacağız. Ben bir kez yaptım. Şimdi diğer tarafını da bir kez yapıp bitecek. 6. sıramda ise 12 adet sık iğnem olacak. Şimdi ise 6. sıramın sonuna geldim arkadaşlar. Böyle görünüyor. Şimdi bir kayma dikiş yaparak 7. sırama geçeceğim. 7. sıramda ise 6 sık iğne ve azalma yapacağız. Kayma dikişimi yapayım. 6 adet sık iğne yapacağım. 3, 4, 5 ve 6. 6 sık iğne yaptım. 2 ilmeğime azalma yapıyorum. Azalmamı da yaptım. Bunu aynı çarpı 2 kez yapacağım. Bir adet bir kez yaptım, bir kez daha yapacağım. 7. sıramda ise 14 sık iğnem olacak. 7. sıramın sonuna geldim arkadaşlar ve bir kayma dikiş yaptım. Şimdi ise 8. sıramda 5 sık iğne ve azalma yapacağız. Çarpı 2. Bunu 2 kez tekrarlayacağız. Ve 8. sıramda 12 adet sık iğnem olacak. 5 adet sık iğne yapıyoruz. 3, 4 ve 5. 5 adet sık iğne ve 2 ilmeğime azalma. 3 ipimi de birden çekiyorum. Bir kez yaptım. Diğer tarafa aynı şekilde bir kez daha yapıyorum. Ve 8. sıramın sonuna geleceğim. 8. sıramın sonuna geldim ve kayma dikişimi yaptım arkadaşlar. 9. sırada ise sadece sık iğne yapacağız. 12 adet sık iğnem olacak. Ve böyle sıra sonuna kadar bitireceğim. 9. sıramın sonuna geldim arkadaşlar. Bir kayma dikişimi de yaptım. 10. sıramda 4 sık iğne 2 ilmeği azalma yapacağız. Bunu 2 kez tekrarlayacağız. Çarpı 2. 2, 3, 4. 4 sık iğne ve 2 ilmeği azalma yapacağım. 3 ilmeğimi de birden çektim. Bir kez yaptım. Bir kez daha tekrarlayacağım. Ardından 10. sıramda ise 10 sık iğnem olacak. 10. sıramın sonuna geldim ve bir kayma dikiş yaptım arkadaşlar. 11. sıramda 3 sık iğne, bir azalma yapacağım. Bunu 2 kez tekrarlayacağım. 11. sıramda ise 8 sık iğnem olacak. 3 sık iğne, bir azalma. İlk kez tekrarlıyorum ve bu 11. sıramda 8 adet sık iğnem olacak. 11. sıramın sonuna geldim arkadaşlar. 8 sık iğnem oldu. Şimdi ise içini dolduracağım ve 3 sıra sadece sık iğne öreceğim.
Arkadaşlar 3 sıra sık iğne öreceğim ve sık iğnem sadece 8 sık iğne olacak. Çünkü 11 sıramda 8 sık iğnem vardı. 3 sıra öreceğim. 15. sırada görüşürüz arkadaşlar. 3 sıra sık iğne yaptım arkadaşlar ve 14. sıramın sonuna gelmiş oluyorum. Bir kayma dikiş yaptım. Ve ben ördükçe içerisini doldurdum. Şimdi ise 15. sıramdayım. 15. sıramda 2 sık iğne bir azalma şeklinde yapacağım. Aynı şekilde bunu 2 kez tekrarlayacağım. 2 sık iğne bir azalma. Sıramın sonuna geldim. Şimdi ise bir kayma dikiş yapacağım. 16. sıramda ise arttırma olacak. Şimdi benim 15. sıramda 6 sık iğnem oldu. 16. sıramda her bir ilmeğime 2 adet sık iğne yapıp 12 sık iğneye ulaşacağım. Bir kayma dikiş yapıyorum ve her bir ilmeğime arttırma yapıyorum. 16. sıramı da bitirip geliyorum arkadaşlar. 16. sıramın sonuna geldim arkadaşlar. Her bir ilmeğime arttırma yaptım. Şimdi ise 17. sıradayım. 17. sıraya geçmeden bir kayma dikiş yaptım. Ardından sık iğne ve arttırma yapacağız. Bunu 6 kez tekrarlayacağız. Bir ilmeğe sık iğne, diğer ilmeğe ise arttırma. Bir, aynı ilmeği tekrardan bir, arttırma. Bir kez yaptım bu işlemi 6 kez tekrarlayacağım ve 17. sıramda ise 18 ilmeğim olacak. 17. sıramın sonuna geldim arkadaşlar. Bir sık iğne, bir arttırma yaparak 6 kez tekrarladım. Kayma dikişimi yaptım. Şimdi ise 18. sırama geçeceğim. Sık iğne, arttırma, sık iğne yapacağım. Bunu 6 kez tekrarlayacağım. 18. sıramda ise 24 sık iğnem olacak. Şöyle. Sık iğne, diğer ilmeğimi arttırma, ardından bir sık iğne daha. Bu bir. Şimdi bir sık iğne, arttırma, ardından bir sık iğne daha. 2 oldu. Şimdi onu 4 kez daha tekrarlayacağım. 6'ya tamamlayıp 18. sıram bitecek ve toplamda 24 sık iğnem olacak. Arkadaşlar 18. sıramın sonuna geldim. 24 sık iğnem oldu. Şimdi ise 19. sırama geldim. Kayma dikiş yaptım. Şimdi ise 19. sıram 3 adet sık iğne, bir arttırma. 2 sık iğne, 3, bir ilmeğime de arttırma. Aynı ilmeği tekrarlayacağım. Ve bu işlemi 6 kez tekrarlayacağız. Ben bir kez yaptım. Şimdi 5 kez yapıp sıra sonuna kadar bitiriyorum. Ve 19. sıramda ise 30 sık iğnem oluyor. Arkadaşlar 19. sıramın sonuna geldim. Şimdi ise 20. sıram yapacağım. Dediğim gibi 30 sık iğnem oldu. Şimdi 20. sıramda 2 sık iğne, 2 adet sık iğne, bir arttırma, 2 adet sık iğne, 6 kez tekrarlayacağız. 1 sık iğne, 2 sık iğne, bir arttırma, aynı şekilde bir sık iğne, 2 sık iğne. Şimdi bu 1 oldu. 5 kez tekrarlayacağım ben bunu. 2 sık iğne, bir arttırma, 2 sık iğne şeklinde. 5 kez tekrarladıktan sonra 20. sıramda ise 36 sık iğnem olacak. Böyle görünüyor. 20. sıramın sonuna geldim arkadaşlar. 36 sık iğnem oldu. Şimdi ise 21. sıramı yapacağım. Sadece sık iğne, 36 sık iğnem var. Tekrardan
36 sık iğne yapacağım. Bir arttırma, eksilme falan olmayacak. Kayma dikişimi yaptım ve sık iğne yaparak 21. sıramı bitireceğim. 21. sıramın sonuna geldim arkadaşlar. Artık kayma dikiş de yaptım. Şimdi buraya bir zincir çekip keseceğim. Ve bunu da kenara alacağız. Şimdi tabanımızı yapacağız. Evet arkadaşlar, tabanına geçtik. Tabanımız 2 adet olmalıdır. Biri kahverengi, birisi yeşil. Ben sadece yeşili sizlerle birlikte yapacağım. İkisi de aynı işlem olduğu için. İlk önce sihirli halka yaparak başlıyoruz. Sihirli halkamı yaptım. Ardından 2 zincir çekiyorum. 1, ardından 2. 2 zincir çektikten sonra sihirli halkamın içerisine 15 adet ikili yarım trabzan yapacağım. Birinci sıramın sonuna geldim arkadaşlar. Sihirli halkamı iyice sıktım. Şimdi ise bir kayma dikiş yaparaktan ikinci sırama geçiş yapacağım. Kayma dikişimi yaptım. 3 zincir çekiyorum. Ardından zincir çektiğim yerin önündeki ilmeğe, yani şuraya bir adet ikili yarım trabzan yapacağım. Şimdi bu çektiğimiz 3 zincir bir adet ikili yarım trabzanın mukabil olduğu için biz ikinci sırada arttırma yapacağımız için aynı yere yapıyorum. Bu 1 oluyor. İkinci sıra sadece arttırma yapacağız. Her ilmeğe 2 adet. Bir ilmeğe 2 adet, ardından gelen ilmeğe 2 adet, 2 adet. Arttırma yaparak ikinci sıramın sonuna geliyorum. Arkadaşlar, ikinci sıramın sonuna geldim. İkinci sırada da arttırma yaptım. Her ilmeğe 2 adet ikili yarım trabzan yaparak bitirdim. Şimdi ise bir kayma dikiş yapıyorum. Aynı şekilde 3 zincir çekiyorum. Ve 3. sırama geldim. 3. sıramda ise ardından gelen ilmeğe arttırma yapacağım. 2 adet ikili yarım trabzan yapacağım. Ardından bu işlemi tekrarlayacağım. Bir kez tekrarladım. Şimdi 14 kez tekrarlayacağım. Yani 1 2 1 2 bir adet ikili yarım trabzan, ardındaki ilmeğe arttırma yapacağım. Dediğim gibi 3 zincir bir adet ikili yarım trabzan olarak geçiyor. Ona mukabil diyelim. 1, ardındaki ilmeğe arttırma. 2 kez yaptım. Şimdi ise 13 kez yapıp bitiriyorum 3. sıramızda. 3. sıramın sonuna geldim. 1 2 şeklinde yaptık arkadaşlar, gördüğünüz üzere. 1 arttırma, 1 ardından arttırma. Şimdi ise 4. sırama geçeceğim. Şuradan 3 zincir çektiğimin üstündeki yere batıyorum. Kayma dikiş yaptım. Şimdi ise aynı şekilde 3 zincir çekeceğim ve bir arttırma yapacağım, ardından gelen ilmeğe arttırma, diğer ilmeği ise tek ikili yarım trabzan, yani 1 2 şekli, 1 2 1 şeklinde. Burayı da yapacağım net görün diye.
Bunu 15 kez tekrarlayacağız. Açıklama kısmına yazdığımda çarpı 15 yazacağım bunları arkadaşlar. Şimdi 1 çektiğimiz 3 zincir 1 2 1. Yani şöyle olacak. 1 2 1. Bu birinci oldu. İkinci. Bunu 13 kez tekrarlayacağım. Ben açıklama kısmında yazdığımda 1 2 1 şeklinde yazacağım. Çarpı 15. 4. sıramın sonuna geldim arkadaşlar. Bir kayma dikiş yapıyorum. Ve dairemin sonuna gelmiş oluyorum. Aynısını kahverengimle öreceğim. Ve sonuna geleceğiz. 2 renk olacak. Ardından da hepsini birleştireceğim. Nasıl diktiğimi de video çekeceğim sizler için. Videomu da buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Mantarımızı birleştirdikten sonra şimdi tabanını birleştiriyoruz. İlk önce mantarımızı altını birleştireceğiz arkadaşlar. Tabanlarımızı nasıl birleştireceğimizi göstereceğim şimdi arkadaşlar. İlk önce şöyle bir tane yuvarlak kesmeniz gerekiyor. Bir kapaktan böyle sert bir şey olsun. Arasına koyup dikelim ki zeminimiz sert olsun. Ben ölçüsünü alarak üzerine koyarak kesmiştim. Şimdi ise nasıl birleştirdiğimi göstereceğim. Yeşili kesmiyoruz arkadaşlar. Bitiş yerine aynı şekilde kayma dikiş yaptığım yere batıyorum. Ardından 1 2 3 zincir çekiyorum. Böyle oldu. 3 zincir çektikten sonra şöyle ikili yarım trabzan yapıyorum. Her bir ilmeğime. Ve sıra sonuna kadar böyle devam edecek arkadaşlar. Bunu da her iki ilmeğimi iki tarafını dalarak yaptım. Ama mantarımı dikerken kırmızıdan 2, beyazdan sadece bir tarafına batarak dikmiştim. Hepsini dikip videomu sonlandırıyorum arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ederim. Videomu izlediğiniz için. Videoma like atarak bana destek olabilirsiniz. Kanalıma abone değilseniz de abone olabilirsiniz. Hepinize çok teşekkür ederim. Gelecek videoda görüşmek üzere.